Merhaba arkadaşlar. Sizin sayenizde öğreniyor, gelişiyor ve büyüyoruz. Bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz ve daha kaliteli içerikler sunabilmemiz için kanalımıza abone ol, beğen ve zili aç. Her desteğiniz bize güç katıyor. Evet. Yaratılış 10'da bitti. The King. Kral bölüm 11. Zehirli. Cyclic, mutually toxic love affair. Efsanevi ve bir o kadar da zehirli aşk. Hayda. Önce aşk. Ah hayret. Şaka gibi hayret bu sefer kendine aşık değil. Krala aşık. Evet. Kavga etsinler. Peki hafıza kaybı. Efsanevi ve o kadar da zehirli bir aşk. İkisi de mi şimdi? İkisi de mi unutsun? Ama böyle yapsam şimdi peki aşk yapsak. Aa. Kralın da hafıza kaybı yaşaması gerekiyor. Şimdi de tekrar kavga. Ay bildiğin toksik ilişki ya. Neden kavga ettiğini unutup tekrar Double execution. çifte idam. İlişki. Çifte idam mı? Aa burada 3 farklı. Kraliçe kızıyor. Yani kraliçenin artık hem tacı var. Önce kralı. Yok önce hizmetçiyi. Ah. İkisini de idam et gitsin. Kralın intikam aldığı. Kralın intikam aldığı. Basit. Yer değiştireceğiz. Ama bu sadece kralı seviyor. Nasıl yapacağız bunu? Kral intikam. Kralın intikam aldığı. Kral niye intikam alır ki? Aa, şimdi bunu gördüğü için kralama doğru. Bunların sadece yeri değişecek. Ya kolaymış. Biraz basit düşünmek yetiyor bazen. Three heads roll. 3 kelle gidiyor. Üçünü öldüreceğiz. Basit bu. Kaçırma ilişki. İlişkiyi nasıl yapacağız peki? Kaçırma. Nasıl yapacağız şimdi? Ne yapabiliriz? Kim kimi kaçıracak? Aynen. Baron kraliçeyi kaçırıyor. Tahtı ele geçiremiyor. O yüzden yok. Kraliçeyi kaçırdığı için baron infaz edilmiyor çünkü bilmiyor. Ama baronun kaçırıldığı bilmiyor. O yüzden infaz edemiyor kral onu. Öğrenmesi için kral gidip kraliçeyi kurtarsın. Şimdi infaz eder büyük olasılıkla. Evet, bir kişiyi infaz ettik. 3 kelle nasıl gidecek? Mantıklı. Kendi kendime düşünüyorum ya. Evet, kraliçeyle şövalye ilişkiye giremiyor. Çünkü kraliçe sadece kendine. Krala pardon sadece aşık şimdi.
Peki kral neye aşıktı? O da kraliçeye aşık. İlişkiyi en başa alsak peki? Şş. Ama kızmıyor. Ama kızmıyor. Nasıl yapsak? Başa dön. Şimdi bizim eee, nasıl yapsak? Kaçırma işi kolaydı, tamam. Şimdi kraliçeyi baron her türlü kaçırır. Diğer ikisi kaçırmaz. Kral ya da kraliçe. Başlangıcımız bu. Şimdi bu bunu infaz edebilir artık. Kraliçe. Doğru, bunu kurtarması gerekiyor biri. Pardon. Kral kurtarsın. Şimdi baronu biliyor. Şimdi şövalyeyi öldürebilmek için şövalyeyi nasıl öldüreceğiz? Şimdi çok daha iyi oldu. Çünkü bu buna aşıktı ya. Bir dakika. Kraliçe şimdi şövalyeye aşık olur. İşte bu kadar. Kral da bunları görür. Ya bir parçayı çözdün mü tamamdır. Şimdi öncelikle kral gitsin. Hepsini infaz et git. Kraliçe infaz et. İnfaz. Baronu bir dakika. Baronu infaz etmiyor. Önce şövalyeyi infaz et o zaman. Kraliçe baronu infaz etsin. Kraliçe kralı da infaz etsin. Ay. Güzel. Terfi. Rags to royalty. Kraliyet paçavraları mı? Evlilik, infaz, kaçırma ve ilişki. Hizmetçi, kral, kraliçe. Bu basit. Kral çünkü herkese aşık sonuçta. Önce bir kontrol edelim. Evet. Kaçırmayı nasıl yapacağız? Sıfırla. Ya kraliyet paçavraları dediği ne? Burada yapabileceğim zaten dediğim gibi kral ikisine zaten aşık. Kraliçe krala aşık. Hizmetçi krala aşık. Yapabileceğim tek şey kral ve hizmetçiyi evlendirmek. Kral ve hizmetçiyi nasıl evlendireceğim? Kral kaçırma. Ama yok, kaçırmıyor ki. Şöyle yapabiliriz. Kral ve hizmetçi. Şimdi olsa peki. Kaçırma. Kral. Evet, kaçırdı. Şimdi hizmetçi, pardon. Hizmetçi gelir kralı kurtarır. Konuşamadım. Şimdi evlenseler hizmetçi ve kral. Hala seviyor. Onu hapsettiği halde seviyor. İnfazı kullanmadık. Evlilik sonunda kullanırız. Kraliçe onu hapsettiği için infaz etse peki? İnfaz ediyor. Şimdi evlenebilir misiniz? Kral ama bir yer doğru buymuş. Ama boş yer kaldı. Başka çözümü mü var bunun? Nasıl bir şey olabilir?
Taht olsaydı hizmetçiyi kral yapardım. Ya da kraliçe işte. Yok ama çözdük yani bu. İkinci bir seçeneği düşünemedim şimdi. Baron rules alone. Baron yalnız hüküm sürer. Kafam yandı. Şimdi Baron'un evlilik kısmında Baron taca, kral ikisine, tekrar kraliçe krala, hizmetçi de krala. He. Bunu evlendirip ama kraliçenin ölmesi gerekiyor. Kraliçeyi şuradan öldürsek evlendiler. Bir dakika ya, bu da olmaz ki ama. Ya bozduk ama mantıklı olan bence oydu ya. Bence mantıklı olan oydu. Çünkü kralı öldürdüğümüz için normalde şöyle evlilik göstereyim. Normalde baron ve şey evlenemez. Evlenmek istemez. Ama kralı öldürdüğümüz için baron şimdi evlenirler. Evlenmediler. Bunun taş yapsak, pardon. Bu sefer tacı alamaz. Çünkü bu da bununla evlenilmez. Bizim yapmamız gereken kralı öldürdüğümüz için baronla evlenir mi peki şimdi kraliçe? Yok. O zaman evlilik kısmında kralın hizmetçiye taş takmamız gerekiyor bizim. O zaman kraliçeyi öldüreceğiz. Şimdi evlilik, kral ve hizmetçi. Evet. Bu işe yaradı. Şimdi baron kralı da aşağı atar. Ve hizmetçiyle evlenir. Evlilik, hizmetçi. Artık onun da tacı var. Yani krallık. Şimdi tabii ki son engelini de aşağı atabilir. Ay. Uğraştırdın beni. Ve bu da bitti. Bölüm 11. Evet, bölüm 12. Canavarlar. Kurt adam. Bernard drinks. Bernard zehir içer. Bernard niye zehir içsin? Orman, ay ve zehir. Şimdi deneyelim bakalım. Orman zaten basit bir şey olduğunu sanmıyorum. Ayda Juliet. Bernard büyük olasılıkla. Bernard dönüşüyor. Zehirde de bir şey yoktu. Şimdi mantıken Bernard kurda döner. Ormanda Juliet'i öldürür. Yer daha doğrusu. Sonra tekrar ormanda insana dönüşecek önce. Ormanda Juliet'in bedenini görür. Ve gider zehir içer. Ama niye içer? Pişman. Niye pişman? Çünkü aşık değil. Çünkü bunları ormanda daha önce karşılaşmaları gerekiyor. Evet. Güzel. Hayvan mezarlığı. Pet comes back to life. Evcil hayvan intikam almak üzere canlanıyor. Evcil hayvan kimin evcil hayvanı? Önce bir ilişkiye bakalım. Bernard köpek. Isabel köpek yok. Bernard'ın hayvanıymış. Evcil hayvan. Peki niye öldürsün bu? Kim kimi öldürebiliyor? Kimse kimseyi öldüremiyor. Şimdi bir nefret yaratmamız gerekiyor.
Hmm. İlişki peki Bernard aynı zamanda Isabel'le ilişkisi olsa ve köpek bunu görse? Yerlerini değiştirelim bir de. Pardon. Kıskanmıyor. Ha şimdi kıskandı. Köpeğin görmesinde bir sakınca var mı? Yok, gerek yokmuş. Şimdi köpeği öldürelim ki diriltebilelim. Isabel. Aman Allah'ım, tekmeye bak. Ayıp ya. Seni öldürteceğim. Şimdi evcil hayvan diriltelim. Ve uçurumdan Isabel'i atar mı ki? Tüh. Hak ettin. Minnoş köpeği. Ayıp ya. Evet. Ejderha. Gets Baron arrested. Kraliçe baronu tutuklar. Dedektif, baron, kraliçe, salon ve kılık değiştirme. Ee, zaten yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, sadece baron şey yapıyor. Dedektif salonda dedektifi korkutuyor. Kraliçeyi korkutmasına bile gerek yok. Kraliçe boş şu an bence. Sonra gidip üstünü çıkartıyor. Kılık değiştirmeye dedektif gidip buluyor ve tutukluyor onu. Evet. Ah. Kraliçe. Pardon, özür dilerim. Kraliçe olması gerekiyor. Yani şu böyle salonda dedektife kraliçe anlatıyor. Buraya dikkat etmemiştim, pardon. Vampir. Gel bakalım. Of vampirism. Vampirlik tedavi edilir. Gece mezar profesör. Gece mezar profesör. Gece uyuyor. Güzel. Mia her yerde korkuyor. John korkuyor ve korkuyor. Ay, az önce denerken çözüm yanlışlıkla ya. Evet, çözüm şu. Ee, önce birini tabii ki geceleyin Dracula Mina ile karşılaşır ve bunu şey yapar, ya da John'la, fark etmez. Sonra Dracula ya da John'u öldürmeyelim değil mi? Dracula mezardayken Mina, yani ikinci karakter, bunu görür ve profesöre söyler. Profesör ona kazık verir. Dracula'yı mezardayken, uyuyorken öldürür. John da eski haline döner. Burası, yarasa gitmiş oluyor ve çözüldü. Ya da mezarda, fark etmiyor. Ya da profesörün yanında, fark etmiyor. Bazen evet, Monster is slain. canavar katledilir. Ayı biliyoruz. Kılık değiştirmeyi biliyoruz. Profesör ne peki? Dur bir dakika. Şimdi canavar. Önce bir canavar gerekiyor. Bernard burada kurda dönüşüyordu. Canavarımız Bernard. Bernard'ı öldürmemiz gerekiyor. Şimdi Bernard'ı canavar haldeyken öldürmemiz gerekiyor. Kılık değiştirme kısmına gelir. Profesörün yanına Bernard gelse yiyor mu onu? Onu yiyor. Olmaz. Bu gelse herhangi bir şey yok. Ormana Baron bu sefer yeniliyor. Baron kılık değiştirse peki? Canavar haline geliyor. Pardon. Korkuyor sadece bundan.
Peki ormanda karşılaşırlarsa, pardon, Bernard ve şey. Ha, kimse kimseyi yemiyor. Aa, mantıklı. Dur bir dakika. Kılık değiştirme. Baron kılığını değiştirip şimdi gidip profesörle konuşsa. Pardon. Yine yanlış tıkladım. Şimdi oldu. Ona silah verdi. Gerisi zaten ormana gidecek ve Bernard'ı ne yazık ki öldürecek. Evet, kurt adam ölür, ejderha ölür. Ejderha kostümü. Şimdi bunlar karşılaştıktan sonra o zaman şimdi bu ikisi birbirini biliyor artık. Bu kostüm olarak kalsın. Buna inanmaz zaten. Kılık değiştirmeyecek. Peki bu Bernard normal haline döner ve profesörle konuşur. Pardon. Kurda dönüştüğünde hiçbir şey hatırlamıyor. Abi o zaman kurda hiç dönüşmesin. Bunu da kaldır. Bu kadar. Buymuş çözüm. Bernard pardon. Baron ejderha kıyafeti giyer. Ormanda Bernard'la konuştu. Onu canavar sandı. Bernard da profesörden silah aldı ve geldi ormanda öldürdü. Güzel. Sonraki sayfa. Drama. Drama. The Bir dakika neydi o ya? Narkisos. praises everyone. Ayna herkesi över. Çirkinleri mi övecek? Kurbağayı bile. Şimdi ayna önce bir bakalım kimi övüyor değil mi? Tabii kurbağa ile deneyeceğiz. Bunu övüyor. PC övüyor. PC övdü. Şimdi PC'yi öldürebiliriz artık. Nasıl yapsak? Bunu kimse öldüremez. Bunlara bir neden vermem gerekiyor. Ne bu ne de bu. Şöyle yapalım. Kurbağa itmeyi bilmiyor ama değil mi? Hayvan sonuçta. Şimdi kızdı ona. Basitti ya. Niye bu kadar takıldım buraya anlamadım. Evet şimdi ayna artık bunu över. Ayna bunu da övdü. Peki bunu nasıl öldüreceğiz ki kurbağayı şey yapsın? Kurbağa umursamıyor ya. Hayvan sonuçta değil mi? Çünkü kalp kırıklığı yok onda. Öyle bir şey umursamıyor. Ee, bir dakika. Ölen bizim şey var. Tabii ki. Hayalet kısmını unuttum. Ay, tamam. Narkissos. Ne anlama geliyor emin değilim.